Bazılarınızla belki son kez görüşüyoruz. Acaba bebek doğum kanalına mı girdi? Aşağı doğru meyillenmiş. Kesin olarak 3 gün sonra bebek doğacak. Ben doğum yaparken bir başkasının doğumuna şahit olacak mıyım? Yanımda bir başkası da doğum yapabilir dediler. Bir anda böyle nasıl desem bir şok gibi, bir heyecan gibi. Onlar da ciddi bir şekilde sabırsızlanıyorlar. Merhaba sevgili dostlar. 37. gebelik haftamıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bazılarınızla belki son kez görüşüyoruz. Bazılarınızla ise heyecan dolu yolculuğumuza devam ediyoruz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Eğer aranızda bu hafta yolculuğunu tamamlayacaklar varsa hemen hatırlatmamızı yapalım. Kanalımızın misyonu sadece gebelikle ilgili eğitim içeriklerinden ibaret değil. Bebek ve çocuk gelişimini hafta hafta anlattığımız ve ay ay bebek gelişimi videolarının olduğu bir eğitim serimiz var. Bu eğitim videolarına çok daha rahat ulaşabilmeniz için açtığımız yeni kanala abone olup bildirim zilini açarak bebeğinizin gelişim sürecini haftalık olarak takip edebilirsiniz. 37. gebelik haftasının önemli gelişmelerine geçecek olursak bu hafta bebeğimiz ortalama 2800-2900 gram diyebiliriz. Boyu ise 48-49 santim civarlarında ve bir sebzeyle kıyaslayacak olursak puzzle sapı kadar diyebiliriz. 37 haftalık gebelik dönemine ait daha detaylı bilgilendirme videosuna ulaşmak için hemen sağ üst köşeden çıkan bildiriden o videoya da gidebilirsiniz. Ya da sonra izleyecekseniz açıklama kısmındaki linkten de yine o videoya ulaşabilirsiniz. Rabia son haftalarını çok stresli geçiriyor. Umarım sizler öyle değilsinizdir. Ya ne yapayım, ben de şimdi çok heyecanlıyım. Heyecanlı vermiş olduğu stres bu aralar etrafıma çok fazla yansımaya başladı. Şimdi size de anlattığım zaman mutlaka bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Zaten burada ve benim kanalımda videoların altına yaptığınız yorumlarda da anlıyorum benimle aynı duygular içinde olduğunuzu. Vallahi bu yolculuk hem madden yani bedenen zor bir süreç, ayrıca manevi olarak da zor bir yolculuk. Pekala, seni daha fazla yormadan başlayalım istersen. 37. gebelik haftan nasıldı? Ne gibi tecrübelerle karşılaştın? Öncelikle söylemek istiyorum ki aşırı derecede yoruluyorum. Bu hafta çok koşuşturmalı geçti bizim için. Sen de çok yoruldun. Yani sen bir yorulduysan ben kaç yoruldum? İnan şu an yani numaralandırma bile yapmaya halim yok. Çok fazla trafikte işimiz vardı. Sanki böyle pilates topuyla gün boyu egzersiz yapmışım gibi araba içerisinde vakit geçirdim diyebilirim. Bu hafta ilk olarak bahsetmek istediğim konu yine hastane konusu. Seçeneklerim arasındaki ikinci hastaneye gittik. Yolu bayağı bir rahatsız etti beni. Ortalama 1,5 saat falan sürdü. Şu an sağlıklıyken bile zorlanırken o an o heyecan, o stresle nasıl olur, öncelikle bunu düşündük. Ama sonra fikrim doktoru görünce çok değişti. Çok olumlu ve ilgili bir doktordu. Fakat sadece doktor da yeterli değil, biliyorsunuz. Doğumhane katını ve odaları gezmek istedim. Diğer hastanede olduğu gibi. Ama Covid bahanesiyle, ki bence bahane, göstermek istemediler. Benim için bu konu çok önemli. Hastanenizi ona göre ya tercih edeceğim ya da tercih etmeyeceğim dedim. Sadece fotoğraflarını gösterebileceklerini söylediler. Doğumhane nasıl peki diye sordum. Mesela ben doğum yaparken bir başkasının doğumuna şahit olacak mıyım? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi dedim. Orada da eveleyip gevelediler biraz. Yani yanımda bir başkası da doğum yapabilir dediler. Bu beni çok rahatsız etti. Yani herkes süper olumlu doğum tecrübesi yaşamayabiliyor. O an çok farklı bir ruh halinde olacağız bence. Kimseden de etkilenmek istemiyorum. Sizler de bu detayları atlamayın bence. Bizim aklımızda bu soruyu sormak yoktu aslında. Ama geçtiğimiz günlerde yakın bir arkadaşımız NST sırasında bir doğuma denk gelmiş ve bu onu çok etkilemiş. Son haftasında yeni bir hastane aramaya başladı hatta. Doğum esnasında her detay çok önemli. Hayatınızda yaşayacağınız en önemli anlardan birisi ve bu anı olumlu tecrübelerle geçirmek ilerleyen süreçte bebeğinizle kuracağınız iletişimi de olumlu etkileyecektir. Kafamı daha fazla bulandırmak istemiyorum. O yüzden yakındaki hastaneye tercih edeceğiz. Allah cümlemizi hayırlı, iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Bu hafta atlattığımız yorgunluklar sonucunda annemle fark ettik ki karnım biraz aşağı doğru meyillenmiş. Bir anda böyle nasıl desem bir şok gibi, bir heyecan gibi. Nasıl yani, bebek geliyor mu? Hazır mıyım acaba? Ya daha çok erken değil mi falan derken bir sürü şey geçiyor aklıma. Artık her an gelebilir bebeğimiz. Zaten hazırlıklarımız da bu yönde. Ben elimden geldiğince Rabia'ya destek olmaya çalışıyorum. Sizler de endişelerinizi, korkularınızı mutlaka sizi anlayacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşmalısınız. Bu husus çok önemli. Sizi anlayan birisi olmalı. Yani anlamayacak, sizinle sıkıntılarınızı paylaşmayacak kişiler varsa etrafınızda çok dikkatli olmalısınız. Son haftalar desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olacağı için sizi demotive edecek kişilerden olabildiğince uzaklaşmalısınız. Bakalım hayırlısıyla, sağlıklı, sıhhatle gelsin inşallah. Artık kontrollerim 10 günde bir şeklinde olacak. Acaba bebek doğum kanalına mı girdi? Onu merak etmeye başladım artık. Büyük gün yaklaştıkça neredeyse tüm anne adayları şu iki soruyu merak eder. Bebeğim ne zaman doğum kanalına girer ve doğum kanalına giren bebek ne zaman doğar? Genellikle 36. haftadan itibaren doğum kanalına inip
iniş başlayabilir. Fakat bazı anne adaylarında bu durum 40. haftaya kadar uzayabilir. Kanala girdikten sonra kesin olarak 3 gün sonra bebek doğacak denemez. Ancak 2 ila 4 hafta arasında doğum başlama olasılığı yüksek olduğu öngörülür. Doktor artık bu noktada size kendinizi takip etmeniz yönünde direktifler ve talimatlar verecektir. Bebeğin doğum kanalına girmesiyle annede ne gibi değişiklikler gözlemlenir? Bundan da kısaca bahsedelim isterseniz. Bebek kanala doğru indiğinde karnınızın üst kısmına bir boşluk hissi meydana gelir. Akciğerlerdeki basınç azalarak daha kolay nefes almaya başlarsınız. Mide şikayetlerinde azalmalar görülür. Sık idrara çıkma isteği meydana gelebilir. Bu bahsettiğim belirtilerden en çok karşıma çıkan sık idrara çıkma durumu bende var. Diğerleri hiç yok. O da bence çok fazla su içtiğimden kaynaklı. 37. gebelik haftasında bence mide şikayetlerim arttı. O da tahminimce yemek düzenim değiştiği için biraz iştahım arttı. İşte çok fazla yediğim için olduğunu düşünüyorum. Akciğerlerimde basınç azaldı mı? Emin değilim. Çünkü İstanbul'a geldiğimizden beri o kadar rahat nefes alıyorum ki bu bir rahatlama mı değil mi anlayamıyorum. Ama öyle bir stres, heyecan var ki üzerimde. Sanki bugün yarın doğum başlayacakmış gibi hissediyorum. Bir de belirti diyeceksek buna yuva kurma içgüdüsü. Bundan da bahsedelim. Anne adayları kendilerine dikkat etsinler. Hem de ben çok konuştum bu hafta. Biraz dinlenmek istiyorum. Biraz stresli geçiyor. Tüm kadınlar her semptomu yaşayacak ya da aynı yoğunlukta yaşayacak diye bir durum yok tabii ki. Doğumun başlayacağı zamanı tam olarak tahmin etmek az önce de dediğimiz gibi imkansızdır. Ancak annede oluşabilecek kaygı ve kafa karışıklığını azaltmak için ortaya çıkan değişiklikleri doğru anlamak önemli. Çünkü bazen belirtiler yanlış yorumlanabiliyor. Örneğin bebeğin doğacağı zaman yakınlaşırken anne adaylarında aynı Rabia'da olduğu gibi aman ev toplu olsun, temizlik yapmalıyım, her şey hazır bir kenarda beklesin gibi telaşlar ortaya çıkabiliyor. Son haftalarda bu durumlar çok normal. Yuva kurma içgüdüsü dediğimiz bu olay doğumun erken belirtiler arasında yer alabiliyor. Fakat yine bebeğin doğum zamanı konusunda net bir bilgi vermiyor bizlere. 37. gebelik haftası ile birlikte kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Bu yüzden hala çalışıyorsanız doktorunuzdan çalışamaz raporu alıp iş yerinize bildirmelisiniz. Bol bol dinlenmelisiniz. Çünkü artık bebeğinizin tüm sistemleri doğum için hazır. Emme refleksi tamamen gelişti. Lanugo tüyleri döküldü. Kısaca sizdeki heyecan artık bebeğinizde de var. Ailelerine kavuşacakları için onlar da ciddi bir şekilde sabırsızlanıyorlar diyebiliriz. Özellikle bebek hareketlerindeki keskin dokunuşlarda eminim onlardaki heyecanı sizler de hissediyorsunuzdur. 37. gebelik haftasına ait aktarmak istediğim başka bir şey var mıdır Rabia'cığım? Bu kadardı. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Sizler de benim yaşadıklarıma benzer şeyler yaşıyor musunuz? Cidden çok merak ediyorum. O yüzden sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı ve videolardan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.